Herkese merhaba. Şimdi logaritma fonksiyonunun özelliklerini anlatacağım bu videoda. Şimdi bir önceki videoda üstel fonksiyonla logaritma fonksiyonu arasındaki ilişkiden bahsetmiştim. Yani logaritma fonksiyonun tersi olduğundan ve aralarındaki ilişkiden bahsettik. Şimdi bu videoda da logaritma fonksiyonunun özelliklerini anlatacağım. Biraz da alıştırma yapacağız. Öncelikle olarak şunu bir daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi üstel fonksiyonda şöyle bir özellik yazdım. Şuna bir bakalım. Şimdi 10'un karesi 100. Şimdi bu şu demektir. 100'ün içinde 2 tane 10 çarpanı vardır. Şimdi ben bunu logaritma şeklinde göstermek istersem logaritma 10 tabanında 100 de 2'ye eşittir. Yani burada da aslında yani anlam olarak 100'ün içinde 10 kaç tane vardır? 2 tane. 2 tane 10 çarpanı vardır. Yani gösterim olarak hatta bunları altına alt alta getirdim. Yani tam anlayabilmek için. Üstel fonksiyona benzetmek için yani. Şimdi burada 2x'i ifade etsin. Şimdi a üzeri x y'ye eşitse yani a üzeri x y'ye eşit. Buradaki 2x yani ben buradaki 2'yi yalnız bırakmıştım. Demek ki buradaki x'i de yalnız bırakırsam logaritma a tabanında y demek oluyor. Bakın burada da logaritma 10 tabanında 100 dedik. Yani şu 10 taban oldu burada. Bu 10 burada taban olmuştu. Buradaki a da burada taban olmuş oldu. Yani şöyle tersten gösterirsek a üzeri x eşittir y'ye. Yani bu kısmı çözersek ve üssü sayılar konusunu çok iyi bilirsek logaritmada çok zorlanmayız. Üssü ifadeleri kurallı özelliklerini çok iyi oturtturun kafanızda ki logaritmayı iyi anlayın. Şimdi bunu anladıysak şunu bir daha tekrar edelim. A üzeri x y'ye eşit ise ancak ve ancak da diyebiliriz tabii. Bu taraftan da söyleyebiliriz bunu. Logaritma a tabanında y neye eşitmiş? X'e. Şimdi örnekler çözelim. İyice otursun kafamızda. Logaritma 2 tabanında 32 x'e eşitse yani nasıl yazıyorum? 2 üzeri x eşittir 32. 32 2'nin 5. kuvveti. X de buradan ne yapar? 5 yapar. Hemen buraya geçiyorum. 4 üzeri y 16'ya eşit. Yani 4'ün kaçıncı kuvveti 16'dır? İkinci kuvveti. Bir de tabanı köklü ifade yazdım. Biraz da üslü ifadelerle işlem yapalım. Kök 2 üzeri z eşitmiş 8'e. Şimdi ben bu kök 2'yi 2 üzeri 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Z de var burada. Z bölü 2 eşittir 8'de 2'nin 3. kuvveti. Yani z bölü 2 eşittir 3z. Z de buradan 6 yapar. Devam edelim. Logaritma 5 tabanına 4x artı 1 eşittir 5. Hemen şunu yazalım. 5 üzeri 2 eşittir 4x artı 1'e. Burası 25. 1'i buraya attık. 24 eşittir 4x'ten. X de buradan 6 yapar. 3 üzeri 3 yani 5x artı 2 eşittir 3 üzeri 3'e. Buradan 5x eşittir 27. 2'yi buraya attık. Eksi olarak 25. X de buradan ne yapar? 5 yapar. Tamam, şimdi logaritmanın özelliklerine artık geçebiliriz. Şimdi özellikleri biz kendimiz bulmaya çalışalım ne olduklarını. Şunu bir daha tekrar edelim. A'nın kesinlikle sıfırdan büyük ve birden farklı olması gerekiyor. Bu şarta göre logaritma A tabanında birin cevabı nedir? Şimdi biz buna x diyelim. Şimdi ben neyi biliyorum? Şöyle yapıyorduk değil mi? Üstele çevirirken A üzeri x eşittir 1. A sıfırdan büyük olduğuna göre x'in ne olması gerekiyor burada? Yani a'nın kaçıncı kuvveti 1'dir? Sıfırıncı kuvveti. O zaman logaritmanın birinci özelliğini hatta şöyle şuraya tekrar bir not olarak yazalım. Logaritma a tabanında 1 eşitmiş 0'a. Şöyle yıldız koyalım. Şimdi şunu yapalım. Yine aynı mantıkla ben buna x dedim. Şöyle a üzeri x yani logaritma a tabanında a'yı bulmaya çalışıyoruz. A eşittir a üzeri x'e. Burada gizli 1 var. X neye eşit çıktı? 1'e. Bakın o zaman ne bulduk? Demek ki logaritma a tabanında a'nın cevabı neye eşitmiş? 1'e. Hatta yanlarına birkaç tane yani örnekler yapalım, yazalım buraya. Örneğin logaritma
7 tabanında 1'in cevabı neyi verecek bana? 0'ı. Logaritma 5 tabanında 5'in cevabı neyi verecek bana? 1'i. Şimdi buradayız. Buna y diyelim. Buradaki x'e karışmasın. Y diyelim. Yani ben y'yi bulursam logaritma a tabanında a üzeri x'in ne olduğunu bulmuş olacağım. Şöyle atalım bunu buraya. Bakın x eşittir y buldum. Yani ben y gördüğüm yere x yazabilirim demektir. Yani bunu başa atabiliyorum demektir. O zaman şöyle yazalım. Logaritma a tabanında a üzeri x'in cevabı x'e eşit olması için x'i başa attığım zaman şöyle oluyor. Şurası da zaten 1 olduğuna göre x'e eşit çıkmış oluyor cevap. Yani logaritma a üzeri x. X'i başa atmış olduk. Kuvveti yani başa atmış olduk. Burada da aynı şeyi söyleyebilirim aslında. Yani tabanlar aynı olduğu için burada 1'di zaten. Yani şu n'yi başa atıp şöyle yazabiliriz. Eğer tabanda kuvvet ve iki tane ayrı ayrı hem tabanın kuvveti hem de buradaki ifadenin kuvveti varsa bunu y bölü x olarak logaritmanın başına yazabiliyorum. Şu şekilde. Sadece şurada olsaydı kuvvetim benim. Şunun altında gizli 1 var. Ben bunun 1 bölü x olarak başa atacaktım. Şöyle. Evet, bunlara dikkat edelim. Hatta şu iki özelliği şuraya bir daha yazalım. Hatta örnek verelim. Logaritma 2 üzeri 3 5 üzeri 2 olsun. Demek ki ben bunu nasıl yazabiliyormuşum? 2 bölü 3 logaritma yani 2 bölü 3. Logaritma 2 tabanında 5 olarak yazabiliyorum. Bir tane daha yapalım. Logaritma kaç olsun? 7 üzeri 2 olsun. Burası da 3 olsun. Bu 2'yi 1 bölü 2 olarak başa atabiliyorum. Şöyle. Evet. Şimdilik burada videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda yine aynı şekilde özelliklere devam edip konu işlemeye devam edeceğim. Umarım faydalanmışsınızdır.